Selamlar arkadaşlar. Bugün Ether dediğimiz yani Türkçe'de esir diye geçen e, bu bu kelimeye ne olduğunu bakacağız. Nedir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. İnsanların çok az bildiği ya da üzerinde pek düşünmediği bu konu aslında farklı kişiler tarafından çok farklı biçimde tanımlanıyor. 20 kişiye Ether nedir diye sorsanız muhtemelen 20 farklı cevap alırsınız. Wikipedia'ya bakarsanız eski felsefede evrenin beşinci unsuru der. Mitolojide gökyüzüyle ilişkilendirilen bir kavram olarak tarif edilir. Eski fizikte ise ışığı taşıdığı varsayılan görünmez bir ortam olarak anlatıldığını görürsünüz. Yani varsayılan der fakat soru şu yani varsayımsal dediğiniz bir şeyi daha ne olduğunu bile tam bilmeden nasıl tartışabilirsiniz? İşte bu sunumda tam da bu konuyu ele alacağız. Yani bilim kelimesinin ve nasıl gelişigüzel kullanıldığını, soyut kavramların nasıl gerçekmiş gibi sunulduğunu ve doğadaki olguları açıklamak için neden bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu konuşacağız. Eter fikri yani tarih boyunca elektrikten manyetizmaya, ışığın doğasından dalga olgularına kadar pek çok şeyi açıklamak için kullanılmıştır. Şimdi bu kavrama yani birlikte yakından bakalım. Eter ya da esir mantıksal bir yorumlama temeli yani felsefi bir çerçeve öne sürmüştür. Pek çok insan bunu tam olarak kavrayamayabilir. Bu birçok fiziksel olguyu açıklayan bir çerçevedir. İnsanlar bunun bir yorumlama çerçevesi olduğunu tam olarak fark etmeyebilirler. Bu bir mantıksal bir çerçevedir. Dolayısıyla tanımı gereği felsefedir. Yani bizi etimolojik veya epistemolojik bir yola götürebilir. Eter elektromanyetik olaylar için bir ortam veya zemin görevi gören enerjisel ve madde ötesi yani parçacık maddesi ötesi bir arka plan olarak varsayılır. Daha spesifik olarak tüm alan biçimlerinin özü, işlevini gören saf bir potansiyeldir. Ya da başka bir deyişle tüm alanları oluşturan şeydir. Eleştirilerden biri burada ortam kelimesinin kullanılması ile ilgilidir. İnsanlar ortam denince akıllarına bir tür madde veya materyal gelmesini bekliyorlar. Tabii maddeden kastettiğimiz parçacıklardan oluşan ortam. Maddi olmayan bir şeyden bahsettiğimiz için de buna ortam denemeyeceğini düşünüyorlar. Tezahür etmeyen ortam ya da parçacıklardan oluşmayan ortam ifadesi elbette kafa karıştırabilir. Yani işin garibi eğer materyalist bir tanıma başvurursanız dünyayı materyalizmle sınırlı olarak tanımlamış ve parçacık maddesinin dünyanın parçacık maddesi dünyasının dışında hiçbir şeyin olmadığını varsaymış olursunuz. Yani sonra da e, tamam bu kelimenin anlamı bu ve aslında yani parçacıklardan oluşmayan madde olmayan hiçbir şeyden yani bilimsel bir biçimde bahsedemeyiz diyebilirsiniz. Ama bu yanlış bir argüman. Yani anlamsal bir tartışma ve konunun asıl özüyle yani bir ortam işlevi görmesi, elektromanyetik enerjiyi taşıması veya varlığını sürdürmesini sağlamasıyla ilgisi olmayan yani mantıksız bir çıkarım durumuna gelir. Eter yani bazı insanların modern zaman anlayışıyla tanımlamaya çalıştığı şekilden ziyade kartezyen olmayan yani bir boşlukta olmayan bir eylemsizlik biçimi olarak öne sürülür. Dolayısıyla eter mutlak bir yapıdadır ve sıradan ölçüm yöntemlerine elverişli değildir. Yani kartezyen değildir çünkü eter nerededir? Orada mı, burada mı? Yani koordinat sisteminde x, y, z noktasında mı diye sorduğunuzda yani bir yer gösteremezsiniz. Yani kartezyen bir yapıda olmadığı bu anlama geliyor. Ya bunu zihninizde
canlandırmanıza yardımcı olmak için şöyle diyebiliriz. Yani burada bir oda var, orada bir duvar var, yanında başka bir oda var. Yani eteri tabii ki bu şekilde tanımlayamazsınız. Yani maddi dünyanın üzerine serilmiş bir tam olarak maddesel olmayan bir boyut olarak tarif edebiliriz eseri. Eteri. Metafizik kelimesi kullanılıyor fizik ötesi ama yani çok doğru olmasa da bu kelimeyi kullanabiliriz ve bu metafizik denen yani fiziksel olarak ölçümlerle tespit edilemeyen fakat hali hazırda var olan bir ortamın ölçülebilen, gözükebilen dünya arasındaki iç içe geçmiş bir etkileşim söz konusu ve bu eter burada ortaya çıkıyor. Evet, ölçümlerle tespit edilmesi elverişli değil. O nedenle mutlak bir yapıdadır diyebiliriz. Eylemsizlik meselesine gelince yani referans çerçevesinden bahsettiğimizde her şeyde simetrik bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Çünkü eğer tüm tanımlarınızı sadece tek bir bakış açısına hapsederseniz bu anlamsız olur. Yani sonuç olarak eter ışık olaylarının yani elektriksel etkileşimlerin ve yayılımın gerçekleştiği ortam işlevini görür. İşte bu tarif aslında yüzyıllardır elektrik alan teorisinin temel çerçevesini oluşturuyordu. Ta ki güneş merkezli modelin benimsenmesi uğruna eterin terk edilmesine kadar. Aslında bakılırsa elektrik alan teorisi o zamandan beri temel kavrayış düzeyinde yani kayda değer bir ilerleme kaydedemedi. Sonuç olarak yani insanların eter nedir diye sorduğunda verilebilecek genel fikir şudur. Yani eter elektromanyetik olayları mümkün kılan bir ortam veya zemin işlevi gören enerjisel e, madde ötesi bir arka plandır. Eter maddesel değildir. Yani parçacık anlamında maddesel değildir. Dolayısıyla doğası gereği yani bilimsel bir konu değil, felsefi bir konu olarak ortaya konur. Şimdi burada ileride kullanacağımız, bu metinde kullanacağımız bazı temel terimleri netleştirelim. E, Metafiziksel ya da batini denen ifade aslına bakarsanız maddeyi aşan yani parçacık anlamındaki maddeden bahsediyoruz. Maddi dünyanın ötesinde olan anlamına gelir. Zemin ana düşünce nesnesinin yani maddi dünyanın arkasındaki alanı ya da manzarayı ifade eder. Özellikle de bu dünya için bir çerçeve olarak algılanan kısımdır. Ortam enerjinin bir yerden başka bir yere aktarılmasını mümkün kılan arka plan çerçevesidir. Özellikle dalgalar yoluyla. Alt tabaka dediğimiz altta yatan madde ya da katmandır. Saf potansiyel dediğimiz henüz tezahür etmemiş enerjidir. Karşı boşlukta bir denge durumudur. Yani karşı boşluk dediğimizde boyutsuz eter alanını ifade eder. Yani eter konusunda sıkça duyduğumuz eleştirilere gelelim. Birçok kişi eteri küçük bir argümanla kolayca çürütülebilen bir şey olarak düşünüyor. Söyledikleri şey eter bilimsel doğrulama ve test etme alanının dışında kalır. Dolayısıyla kanıtlanamaz der. Yani genelde eter için eterin varlığına yönelik yöneltilen temel eleştiri budur. Elbette yani doğal bilimin konusu doğal dünyadır. Yani bu yüzden doğal dünyadaki e, iddiaların bilimsel yöntem parametrelerine uygun olması gerekir. Yani doğal dünyada bir iddia varsa bunun bilimsel olarak ispat edilmesi gerekir. Bir bilimsel deneyde genel olarak üç temel unsur vardır.
bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkeni. Önce doğal olarak ortaya çıkan bir olguyu gözlemlersiniz. Bu bağımlı değişkendir. Sonra bir neden-sonuç ilişkisi önerirsiniz. Bu hipotezdir. Ardından önerdiğiniz nedeni, yani bağımsız değişkeni değiştirerek gözlemlenen sonucun gerçekten ondan kaynaklanıp kaynaklanmadığını test edersiniz. Ancak eter parçacık anlamında maddi değildir. Dolayısıyla bu şartları doğası gereği karşılayamaz. İnsanlar bu yüzden eter nedir, işte gösterebilir misin, kanıtlayabilir misin, bir kavanozda getirebilir misin diye sorarlar. Yani burada önemli olan nokta şu. Yani bilimsel olarak kanıtlanamıyor olması bir şeyin yok olduğu anlamına gelmez. Bu yani bilimsel yöntemle değil, felsefi ve mantıksal çerçeveyle ilgili bir tartışmadır. Yani sorun işte burada başlıyor. İnsanlar kendi pozisyonlarını bilim gibi sunup eter hakkında konuşan herkesi sözde bilimci olarak yaptırılıyor. Oysa bir şeyin bilimsel yöntemlerle ispatlanamıyor olması onu otomatik olarak sahte olduğunu anlamına gelmez. Sahte bilim, bilimmiş gibi davranan, bilim yapıyormuş gibi davranıp aslında sahtecilik yaparak ispatlamadığı bir şeyi varmış gibi gösterenlere denir. Ama eter kendisi zaten madde dünyasında bir bilim olarak tanımlanan bir şey değil. Dolayısıyla bunun bir felsefi, mantıksal bir çerçeve olduğunu söylüyoruz. Ya dediğimiz gibi yani her şey bilimsel olarak gözlemlenebilir, maddi olarak ispatlanabilir olmak zorunda değil. Mesela zihniniz, bilinciniz ya da rüya. Mesela bir rüya gördüğünüz diyelim. Rüyanın gerçek olmadığını söyleyemezsiniz ama rüyayı bilimsel olarak ispat edemezsiniz. Ya da bilincinizin olmadığını söyleyemezsiniz ama bilinçli olduğunuzu maddi olarak bilimsel deneylerle ispat edemezsiniz. Aynı şey yaratıcının varlığı için de geçerli. Bu mantıksal bir çerçevedir. Mantıksal olarak bir yaratılan varsa bir yaratıcı olmak zorundadır. Ama bunu e, bilimsel deneylerle ispat edemeyebilirsiniz. Ama bu onun olmadığı anlamına gelmez. İşte mantıkla yani işte termodinamiğin ikinci yasasında olduğu gibi yani bazı gerçekleri bilimsel deney olmadan da mantık yürüterek anlayabilirsiniz. Gaz basıncı ve kapalı hacim ilişkisi buna örnektir. Doğal dünyada gözlemlenen bir olgudur. Aynı şekilde entropi gibi kavramların da yani bağımsız değişkeni nedir diye sorduğunuzda yani mesele daha da netleşir. Yani kısaca bilim dışında bilimsel şeyler konuşulamaz şeklinde dogmatik bir yaklaşım doğru değildir. Yani bazı şeyler madde parçacık anlamındaki madde ortamında olmadığı için yani materyalist bir görüşle bakıp işte bilimsel yöntemin sınırlarının dışındadır. Bunlar hakkında yorum yapamayız diyemezsiniz. Ve işte eleştirinin de asıl zayıf noktası budur aslına bakarsanız. Ya, doğal dünyadaki olguları yorumlamak için tarih boyunca önerilmiş iki temel çerçeve vardır. Atomizm ve eter. Yani atomizm derken atomculuk. Yani bir şeyin olmadığını söylemek aslında varsayılan olarak bir atomist bir bakış açısını ya da materyalist bir bakış açısını kabul etmek demektir. Ya başka bir deyişle karşımızda yalnızca iki temel seçenek vardır. Ya atomist olursunuz ya da eteri seçersiniz. Eğer bu ikisinin de e, doğru olmadığını iddia ediyorsanız tabii ki üçüncü bir çerçeve ortaya koymanız gerekir. Ama yani genelde eleştiri yapanlar bu üçüncü bir çerçeveyi sunmuyorlar. Yani önemli olan şu, doğal dünyayı anlamaya çalışmadan önce yorumlama çerçevesi belirlemek zorundayız.
Yani bilimsel bir veri tek başına yeterli değildir. Elinizdeki bilgiyi anlamlandıracak mantıksal bir yapı olmadan hiçbir şeye varamazsınız. Önce dünyayı hangi çerçeveden incelediğinize, baktığınıza karar vermelisiniz. Aksi halde yani ne kadar veri toplarsanız toplayın, o veriyi açıklayamazsınız. Ya bu yüzden önümüzde iki seçenek duruyor. Ya atomizm, materyalizmi kabul edeceksiniz ya da eteri. Ya biz burada bunların hangisinin gerçekten daha tutarlı ve daha açıklayıcı olduğunu inceleyeceğiz. Ya buradaki aslında ironi şudur. Yani bu e, bilim değil, kanıtlayamazsınız, bağımsız değişken nedir diyenler yani aslında farkında olmadan kendileri de bir felsefi çerçeve ileri sürüyorlar. Çünkü eterin bir yorumlama çerçevesi olmadığını iddia ettiklerinde otomatik olarak atomist bir çerçeveyi kabul etmiş oluyorlar. Ama atomizmde de yani bağımsız değişken olmayan, gözle görünür olmayan bir felsefi görüştür yani. Dolayısıyla onun da doğrudan bilim olduğunu söyleyemezsiniz. Yani mesele sadece görünmüyor ya da kanıtlanmıyor meselesi değildir. Asıl mesele hangi çerçevenin doğal dünyayı daha iyi açıkladığıdır. Şimdi yani bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Atomizm ya da atomculuk yani bir şeyi ayrı, bölünebilir ve birbirinden bağımsız temel bileşenlerine ayırarak yorumlayan teorik bir yaklaşımdır. Fiziksel ya da fiziksel zihinsel evrenin basit ve bölünemez küçük parçacıklardan oluştuğunu savunan bir doktrindir. Yani atomizm tanımı gereği bir felsefedir. Ya bu tartışma aslında büyük ölçüde burada bitiyor. Çünkü eter hakkında bilimsel olarak konuşamazsın. Çünkü bu bilimsel olarak ispat edilemez şeklindeki eleştiri zaten bu tür eleştiri devam ediyor. Fakat bu noktada söylemin tek başına bir gerçeklik oluşturmadığını ifade ediyoruz. Yani atomizm her şeyi nicelendirme ihtiyacından doğmuştur. Başka bir deyişle yani atomistik yaklaşımın temelinde her şeyin ölçülebilir olması gerektiği varsayımı vardır. Yani kısaca eğer bir şey parçacık değilse sayılamaz. Sayılamıyorsa da atomistik bakış açısından varlığı kabul edilemez. Ancak atomizm de doğayı yorumlamak için öne sürülmüş felsefi bir çerçevedir. Ya bu yüzden daha önce aldığımız etere yöneltilen eleştirileri aynı şekilde ona da uygulayabiliriz. Çünkü atomizm de yani nihayetinde bir felsefedir. Doğal dünya hakkında kesin iddialarda bulunmak için bilimsel yöntemin sınırlarıyla ilişkilidir. Yani doğal bilim doğal dünyanın incelenmesidir ve bu nedenle iddialar bilimsel deneyin parametreleriyle değerlendirilmelidir. Gözlemlenebilir bir olgu, hipotez ve deneysel doğrulama olmadan kesin sonuçlara varılamaz. Dolayısıyla atomizm, yani nicelendirme ihtiyacına bağlı materyalist bir çerçevedir. Ve burada konuştuğumuz şey de tam olarak budur. Materyalizm, fiziksel maddenin tek ya da temel gerçeklik olduğunu ve var olan her şeyin, süreçlerin ve olguların maddeyle açıklanabileceğini savunan bir teoridir. Yani bu bakış açısına göre eğer bir şey maddi dünyada fiziksel olarak görünmüyorsa yok sayılır. İşte materyalizmin temel iddiası tam olarak budur. Fakat bu yaklaşım yüzeyde bile mantıksal olarak sorunludur. Çünkü sezgilerimiz, hafızamız, rüyalar, bilinç ve elbette bir yaratıcımızın olması. Yani bu örnekler yalnızca maddi olanla sınırlı olmayan gerçekleri gösterir. Ya buna rağmen materyalizm bunların hepsini maddeye indirgemeye çalışır. Yani aslında burada dayatılan şey şudur. Eğer fiziksel olarak gözlemlenemiyorsa var değildir, yoktur. Bu düşünce yani mantıksal olarak çökmüş bir düşüncedir. Çünkü biz sezgilerimizin olduğunu
bir rüya gördüğümüzü biliyoruz. Ama maddi olarak bunu ispat edemiyoruz. Yani maddi olmayan yine de gerçek olan pek çok şey var. Düşüncemiz, hafızamız, bilincimiz. Dolayısıyla materyalizmin yani kendi tanımı gereği yalnızca görünür ve fiziksel olana izin veren dar bir çerçevedir. Ancak gerçeklik bundan çok daha geniştir. Bu yüzden materyalizm kendi sınırları içinde bile geçerli bir açıklama sunamaz. Atomizm ve materyalizm yani bu fikrin kökenine bakalım. Demokritos. Demokritos atom kuramında önemli bir isimdi. Ona göre tüm maddeler atomlardan oluşuyordu. Atomların o kadar küçük olduğunu düşünüyordu ki daha fazla bölünemezlerdi. Zaten atom kelimesinin kökü de buradan gelir. Yani bölünemez demek. Demokritos'a göre evren atomların bulunduğu varlık alanı ile atomların olmadığı boşluktan oluşuyordu. Atomları büyük ölçüde homojen kabul ediyordu. Cisimlerin bize farklı görünmesinin ve farklı hissettirmesinin nedeni atomların farklı dizilimler ve birleşimler halinde bulunmasıydı. Ayrıca her şey sonsuz atomlardan oluştuğu için gerçekte hiçbir şeyin yok olmadığını, yalnızca biçim değiştirdiğini savunuyordu. Bu düşünce bugün madde ne yok edilebilir ne de yaratılabilir şeklinde ifade edilen popüler görüşü temel hazırlayan düşüncedir. Demokritos yani eski Yunan'daki e, felsefeci ayrıca hareketin her zaman var olduğunu düşünüyordu. Evrenin atomların her yöne hareket etmesiyle başladığını, daha sonra benzer atomların çarpışarak daha büyük yapılar oluşturduğunu ileri sürüyordu. Evrenin bir amaç nedeniyle değil, zorunluluk nedeniyle ortaya çıktığına inanıyordu. Yani ona göre hem boşluk hem de varlık sonsuzdu ve her yöne doğru genişliyordu. Hatta atomlardan oluşan sonsuz sayıda başka dünyanın da var olduğunu iddia ediyordu. Bunların size tanıdık geldiğini fark etmişsinizdir. Evet, bu görüşler günümüzde modern bilimin temelini oluşturan antik Yunan'dan gelen ve aslında Demokritos'un felsefi varsayımlarına dayanan bir düşünce. Yani atomizm ve materyalizm aslında temelde bir felsefedir. Şimdi atom kuramına gelelim. Atom kuramı bütün maddenin bölünemez, son derece küçük parçacıklardan oluştuğunu ileri süren bir teoridir. Modern versiyona göre her elementin atomları kendi içinde özdeştir ancak diğer elementlerin atomlarından farklıdır ve belirli oranda birleşerek bileşikleri oluştururlar. Ya burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Adına atom kuramı deniyor diye bu otomatik olarak onun bilimsel kanıtlanmış bilimsel bir gerçek olduğu anlamına gelmez. Yani aslında bu yalnızca bir teoridir. Yani bir tarafta eter fikrini reddederken farkında olmadan atomizmi, materyalizmi kabul etmiş olursunuz. Fakat bu noktada kendi ölçütlerine bile tam olarak dayanamazlar. Çünkü atomlar doğrudan gözlemlenmez. İddia edilen atom görüntüleri elektriksel müdahale ve hareket sensörleriyle yani oluşturulan temsili resimlerdir. Yani üstelik atomların %99,9999 oranında boş olduğu söylenir. Yani bir şeyin büyük bir kısmı boşluksa ya burada fiziksel ve katı bir gerçeklikten değil, soyut bir kavramdan bahsediyoruz demektir. Atomların net bir sınırı bile yoktur. Yani bunların elektron, nötron, proton dağılımlarından oluşan bulutlar olduğu söylenir. Yani burada anlatılan şey yine doğrudan gözlemlenen bir gerçeklik de değildir. Sayısal ve tanımsal bir modeldir. Yani atom modeli bilimsel olarak kanıtlanmış bir hakikat değildir.
betimleyici ve işte niceliksel amaçlarla kullanılan soyut bir kavramdır. Bu yüzden mesele yeniden aynı temel soruya geliyor. Yani doğal dünyayı hangi çerçevede yorumlayacaksınız? İşte önünüzdeki iki seçenek bu. Ya materyalist olacaksınız ya da eter olduğunu düşüneceksiniz. Atom modellerinin 1803'ten 1926'ya kadar nasıl geliştiğine bakalım. Ya bunlar atomun kendisinin doğrudan görüntüleri değil. Yalnızca hayal dünyalarındaki temsili çizimlerdir. Yani bu küre dünya resimlerinin bilgisayarda tasarlanan hayali küre dünya resimlerinin ya da uzayda uydular olduğunu iddia eden ve onu temsili olarak gösteren bilgisayardaki çizimlerden farklı bir şey değil aslına bakarsanız. Çünkü bunların hiçbirisi gerçek bir fotoğraflamayla ortaya çıkmış resimler değil. Bunlar sadece teorik düşüncelerin temsili, daha doğrusu hayal dünyalarındaki imajlarıdır. 1803, 1904, 1911, 1913 ve 1926 bu modellere baktığınızda atom anlayışının sürekli değiştiğini görüyorsunuz. Yani karşınızda sabit, değişmeyen bir gerçeklik yok. Zaman içinde güncellenen bir model var. Ya bir de yani bu bize zaten şunu gösteriyor ki ya bu modeller gerçekten doğrudan gözüken bunların sonucu elde edilen görüntüler değil. Ölçülemediği ya da gözlemlenemediği için sürekli değişen bir teorinin geçici şemaları bunlar. Yani işte sorun da burada başlıyor. Yani bir şey sürekli değişmek zorunda kalıyorsa bu onun nihai gerçeklik olduğunu değil, yalnızca bir temsil olduğunu gösterir. Yani ortada bilimsel bir gerçeklik değil, ispatlanmamış bir teori var. Kuantum mekaniğine geçiyoruz. Ya kuantum mekaniği atom altı parçacıkların hareketini ve etkileşimini matematiksel olarak açıklamaya çalışan bir fizik dalıdır. Enerjinin sayılabilmesi, dalga parçacık ikiliği, belirsizlik ilkesi ve karışıklık ilkesi gibi kavramları içerir. Ya burada asıl mesele atom kuramının daha da küçültülmüş bir ölçüye taşınmasıdır. Yani az önce atomdan bahsettik. Şimdi ise atomun da ötesinde çok daha küçük olduğu iddia edilen bir düzeyden söz ediyoruz. Ya bu noktada yine doğrudan gözlem değil, soyut bir modelleme devreye giriyor. Çünkü bu tür parçacıkları doğrudan görmek mümkün olmadığından elektriksel müdahaleler ve matematiksel hesaplarla temsili bir şeyler ortaya çıkarıyorlar. Yani kuantum mekaniği en temel düzeyde atomizmin küçük ölçekteki bir yorumu olarak sunulur. Yani ayrık parçacıklardan oluşan bir model olmadan mevcut niceliksel hesaplamaların yapılması da mümkün olmaz. Dalga fonksiyonu da belirli bir anda, belirli bir konumda parçacığın bulunma olasılığını ifade eden matematiksel bir temsildir. Dalga parçacık ikiliği gibi kavramlar ise yani doğada aynı anda iki zıt durumu birleştiren gerçeklik olarak sunulur. Fakat bu da yine fiziksel bir gözlemden çok matematiksel bir yorumdur. Yani sonuçta kuantum mekaniği gerçekliği doğrudan gösteren bir sistemden ziyade ölçülemeyen şeyleri olasılık ve denklemlerle açıklamaya çalışan teorik bir çerçevedir. Atom altı parçacıklar konusuna geçmeden önce somutlaştırma yanılgısını tanımlamak gerekir. Çünkü bir soyutlama, soyut bir inanç ya da varsayımsal bir kurgu sanki somut, gerçek ya da fiziksel bir şeymiş gibi ele alındığında neyin gerçekten tartışıldığını sağlıklı biçimde anlamak zorlaşır. Bu yüzden atomun yapısı hakkında daha fazla iddiada bulunmadan önce atom teorisini sanki gerçek bir nesneyi anlatıyormuş gibi ele almak gerekir. Atom altı parçacık da atomu oluşturan bir parçacık olarak varsayılır.
parçacık fiziğinin standart modeline göre atom altı parçacıklar ya başka parçacıklardan oluşan bileşik parçacıklar ya da başka parçacıklardan oluşmayan temel parçacıklar olabilir. Atomu oluşturduğu iddia edilen üç temel atom altı parçacık vardır. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Bunları herkes duymuştur. Ancak burada da aynı uyarı geçerlidir. Yani karşımızda tartışmasız bir fiziksel gerçek değil, büyük ölçüde materyalist bir niceleştirme ve fizikleştirme dayatması vardır. Elektron, yani daha önce de ele aldığımız gibi atomun hiçbir zaman doğrudan gözlemlenmediğini ve yapısının tamamen boşluktan oluştuğu iddia edilir. Elektronun da atomdan yaklaşık 100 milyon kat daha küçük olduğu varsayılır. Yani elimizde zaten doğrudan gözlemleyemediğimiz bir atom modeli varken şimdi de o modelin içindeki ondan 100 milyon kat daha küçük bir yapıdan söz ediyoruz. Ya burada dikkat çeken nokta şudur. Ya bu tanımları yapanlar aslında kesin olarak neyi tarif ettiklerini bile bilmiyorlar. Çünkü elektronlar çoğu zaman işte boyutsuz, belirli bir şekli ve hacmi olmayan noktasal parçacıklar olarak anlatılır. Buna rağmen aynı anda maddi bir varlık olarak da sunulur. Yani işte bu noktada açık bir çelişki ortaya çıkıyor. J.J. Thomson'ın katot ışını tüpleriyle elektronu keşfettiği kabul edilir. Ve bunun tüm atomların negatif yüklü küçük atom altı parçacıklar içerdiğini gösterdiği varsayılır. Yani elektronun yük taşıyan bir parçacık olduğu söylenir. Sanki yalnızca yükü taşıyan, başka bir işlevi olmayan bir nesneymiş gibi anlatılır. Ancak burada yani asıl mesele pozitif ve negatif yük diye bağımsız bir gerçekliğin olup olmadığıdır. Yani bizim bakış açımıza göre ortada olan şey yükleme ve boşalmadır. Yani bir şeye yükleme yapılır ve o boşalır. Negatif ya da pozitif diye bir şey yoktur. Negatif ya da pozitif kavramlar niceleştirme amacıyla yapılmış kavramsal kabullerdir. Ya boşaltmayı nasıl nicelleştirirsiniz? Başına bir eksi işareti koyarsınız. Ama bu gerçeği değil, yalnızca matematiksel bir modeli tanımlar. O yüzden elektron yani sezgisel olarak pek anlamlı görünmeyen yükleme ve boşaltma sürecini açıklamak için kurulmuş bir kavramdır. Elektronun dalga benzeri özelliklere sahip bir kuantum nesnesi olduğu ve bu nedenle her zaman belirli bir frekansta titreşmesi gerektiği iddia ediliyor. Yani ayrıca birisi gerçekten ona bakmaya çalışana kadar elektronun tam konumunun belirsiz olduğu söyleniyor. Yani elbette elektrona doğrudan bakamaz ya da onu çıplak gözle göremeyiz. Yani bu yüzden ancak belirli bir bölgede onu bulma olasılığı gösteren bir dalga olasılık fonksiyonundan söz edilebilir. Ya bütün bunlar bilimsel bir model olarak sunuluyor. Ancak burada asıl mesele bunun doğrudan gözlemden değil, bir yorumdan ibaret olmasıdır. Eğer eter teorisine karşı çıkıyorsanız ya atomculuğu, materyalizmi savunmuş oluyorsunuz. Ya bu tartışma yani felsefi bir düzleme gitmiş oluyor. Çünkü bir şeyin kanıtlanamaz olduğunu ve bilim olmadığını iddia ediyorsanız aynı ölçüt sizin pozisyonunuz için de geçerlidir. Yani iki taraf da aslında farklı felsefi çerçeveler ileri sürmektedir. Ya bu noktada yapılan eleştiriler kendi iç tutarlılığı açısından sorgulanabilir hale gelir. Ya yine de mevcut modele göre elektronun konum belirsizliği elektron modelinin bir parçası olarak kabul edilir. Elektronun yeri tam olarak tespit edilemese de belirli bir boşluk bölgesinde bulunma olasılığı hesaplanabilir. Elektronların zaman içinde yer değiştiren negatif yük yoğunluğu bulutları olduğu söylenir. Yani bizim bakış açımıza göre bunlar yalnızca yalıtılmış deşarj bölgeleridir.
Kuantum mekaniği bu yapıyı durağan dalga ya da negatif yük bulutu olarak yorumlar. Fakat burada yapılan şey soyut bir modeli somut bir varlık gibi ele almak ve ardından bu soyutlama üzerinden nicel hesaplar kurmaktır. Yani bunlar maddi olmayan bir şeyi nicelleştirmeye çalışan matematiksel kavramlardan ibarettir. Modeli gerçekliğin kendisiyle karıştırdığınızda işte asıl mantığı gözden kaçırmış oluyorsunuz. Modern bilim elektronun görünüşte küçük olan kütlesini açıklamak için onu içi boş bir küre, bir tür baloncuk gibi tasavvur eder. Yani böyle bir baloncuğun gaz ya da sıvı gibi bir ortamda var olabileceği söylenir. Çünkü iç basıncının şekil bozulmasından etkilenmeyeceği varsayılır. Ancak eğer elektronun iç basıncı elektrik yüklerinin birbirini itmesinden kaynaklanıyorsa, o zaman en ufak bir şekil bozulmasının bile bu yapıyı bozması gerekirdi. Bu da modelin kendi içinde başka bir çelişkisi oluşturur. Nikola Tesla da yani bu konuda genel kabul gören görüşten farklı düşünüyordu. Ona göre elektronun varlığı bugün anlatıldığı anlamda bir temel parçacık fikriyle uyumlu değildi. Tesla elektronu yüzey yükü taşıyan nispeten büyük bir yapı olarak görüyordu. Yani onun temel, bölünemez bir parçacık olmadığını savunuyordu. Ayrıca yüksek potansiyelli bir elektrondan yüksek vakum ortamına ayrıldığında elektronun normalden çok daha büyük bir elektrostatik yük taşıdığını ifade ediyordu. Yani kısaca Tesla elektronun fiziksel doğasına dair yaygın anlatılan düşündüğümüz kadar kesin olmadığını söylüyordu. Şimdi elektronu e, bulduğu söylenen J.D. Thomson'ın elektron tanımına bakalım. Thomson başlangıçta elektronu diyelektrik indüksiyonunun tek birimlik hattının uç noktası, yani bir indüksiyon hattının sonu olarak tanımlamıştı. Ancak zamanla diyelektrik alanlarla ilgili tartışmalarda elektrostatik yük, elektron ve iletken hakkındaki eski kavramlar kullanılmaya devam etti. Bu da elektrik alanının manyetik ve diyelektrik olmak üzere iki bileşeni arasındaki analojiyi bozarak konuyu gereksiz yere karmaşıklaştırdı. Burada önemli bir isim de Charles Protos Steinmetz'tir. Steinmetz elektrik alan teorisini son derece verimli biçimde analiz eden ve sadeleştiren, hatta Nikola Tesla'dan bile daha zeki kabul edilen bir bilim insanıydı. Tesla'nın alternatif akım jeneratörünü mükemmelleştiren kişi de Steinmetz'tir. Steinmetz'in yaklaşımı elektronu negatif yüklü bir cisim gibi değil, daha çok bir indüksiyon hattının sonu olarak anlamaya yöneliyordu. Bu bakış açısıyla bakıldığında elektronu negatif yüklü bir parçacık olarak tanımlamak, onun genişleyip daralan maddesel bir nesne olduğunu söylemekle aynı şey değildir. Çünkü doğada negatif yük diye bir bağımsız bir varlıktan söz etmek mümkün değil. Burada asıl olan yüklenme ve boşalma gibi birbirine süreçlerdir. Walter Russell'ın da vurguladığı gibi negatif yük diye bir şey yoktur. Ortada olan şey aslında bir boşalma ya da deşarj sürecidir. J.J. Thomson, Michael Faraday'in eter atomu fikirlerini geliştirerek kendi elektronik korpüskül kavramını ortaya koymuştur. Bu yaklaşımda söz konusu bölünmez birim, yani tek bir korpüskül, tek bir kuvvet çizgisi üzerinde sonlanan bir yapı olarak düşünülür ve bu da bir kolomluk bir değere karşılık gelir. Ancak burada bahsedilen şey doğrudan elektron değildir. Daha çok bugün yanlış biçimde
elektron olarak adlandırılan yapının bir bileşenidir. Thomson'a göre her bir elektron 1000 korpüskülden oluşur. Crookes, J.J. Thomson ve Tesla tarafından da benimsenen bu görüşe göre katot ışını elektronlardan değil, eter korpüskülünden oluşur. Başka bir ifadeyle bunlar eterin yoğunlaşmaları ya da odakları olarak da tanımlanabilir. Eric Dollard'ın yorumunda ise elektronun durgun kütlesi yoktur. Elektron diyelektrik kuvvet çizgileri altında kopup ayrılmış bir tutunma noktası olarak ele alınır. Tıpkı ikiye bölünmüş bir paket e, spagetti makarnanın kopuk uçları gibi. Elbette bu tür bir mantık Einstein'ın görelilik çerçevesinde kabul görmez ve bu nedenle sonraki bilimsel anlatılarda büyük ölçüde dışarıda bırakılmıştır. Yine Oxford Üniversitesi Fizik bölümünden Steve Biller'ın ifadesine göre elektronlar ayrı ve belirgin bir varlık olarak aslında mevcut değildir. Onlar alan adı verilen yapıda ortaya çıkan dalgalanmalar ya da kopukluklar olarak yorumlanır. Yani burada söz edilen şey bağımsız bir parçacık değil, bir alan içindeki boşluk ya da diyelektrik iletim hattının uç noktası gibi düşünülebilen bir modeldir. Bu yüzden elektronları sayabildiklerini veya nicelleyebildiklerini söylerler. Ancak gerçekte yaptıkları şey bu olguyu ölçmekten çok onu kavramsal olarak modellemektir. Asıl mesele burada kabul edilen yorumun mantıksal yapısıdır. Çünkü elektron denilen şey parçacık ya da maddi bir nesne olarak değil, deşarjın dinamik ilkesi olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle enerji ve basınç iletimiyle ortaya çıkan bir bölgeyi izole eder, onu elektronik görüntüleme ve manipülasyon yöntemleriyle belirlerler, sonra da buna elektron derler. Oysa maddi olmayan bir şeyi doğrudan nicelleştirmek mümkün değildir. Ancak bunu yapmaya çalışan bir model kurabilirsiniz. Dolayısıyla burada elektron gerçekliği doğrudan temsil eden somut bir şey değil, görelilik kavramının çerçevesiyle uyumlu olması için oluşturulmuş kavramsal bir soyutlamadır. Daha doğru bir ifadeyle o yalnızca bir birimlik diyelektrik indüksiyon hattının ya da alan çizgileri arasındaki boşluğun uç noktası olarak ele alınan bir modeldir. Ya da kısaca elektron dediğimiz şey maddi olmayanı niceleştirmeye çalışan bir açıklama çerçevesidir. Şimdi foton konusuna gireceğiz. Ya, foton hakkında öne sürülen iddialar için elektronun bir şeyiymiş gibi somutlaştırılmasına büyük ölçüde ihtiyaç duyulduğunu göreceksiniz. Foton, ışığın veya diğer elektromanyetik radyasyon türlerinin bir kuantumunu temsil eden bir parçacıktır ve radyasyon frekansı ile doğru orantılı bir enerji taşır diye tarif edilir. Yani genellikle kendisiyle uyumlu bir şekilde salınım yapan manyetik alanla birlikte salınan bir elektrik alanı olarak tanımlanır. Temel argümanlarından biri yani de budur. İnsanların bugün öne sürdüğü diğer görüş ise ışığın ne elektriksel ne de manyetik nitelikte olduğudur. Yani bu da tam doğru bir şekilde açıklanamaz. Ya fotonu somut bir varlık gibi ele almadan önce onun nötr olduğunu iddia etmeden yani onun ne olduğunu bilemezsiniz. Fotonun nötr olduğunu iddia ediyorlar fakat tam olarak ne olduğunu bilmeden bu iddiayı yapıyorlar. Elbette dış etkenlerden etkilenmediği söyleniyor ve aslında var olmayan fiziksel bir parçacık varmış gibi davranıp sonra da
onu somutlaştırarak elektrikten ve manyetizmadan etkilenmediği söyleniyor. Yani buradaki temel sorun şudur. Yani fotonun elektriksel ya da manyetik nitelikte olmadığını öne sürenler, fotonu baştan somut bir varlık gibi kabul ettiklerini söylüyorlar. Oysa foton gerçekten bağımsız maddi bir parçacık ise doğrudan gösterilmiş midir? Yani bu daha çok zihinsel bir kavram ve teorik bir uzlaşıdır. Yani bu yüzden bir yandan fotonu varmış gibi ele alıp diğer yandan onun elektrikten ya da manyetizmden etkilenmediğini söylemek kendi içinde tartışmalı bir ifadedir. Yani bu çerçevede ışık aslında elektromanyetik radyasyon alanının bir parçası olarak düşünülür. Bir başka ifadeyle dışarıdan bir elektriksel etkiyle eter ya da arka plan ortamındaki bir uyarılma oluşturuyor. Yani biz buna ışık diyoruz. Yani fotonun yüklü parçacıklarla etkileşip enerjisinin bir kısmını ya da tamamını aktararak kaybolduğu iddia edilir. Fakat o zaman şu soru ortaya çıkar. Foton nereye kayboluyor? Eğer bir fotonu doğrudan göremiyorsak, ışığı gördüğümüz için fotonu da görüyoruz demek açıkça yani bir ön kabul varsayımı safsatasına düşmek oluyor. Yani sonuç olarak yani fotonun kendiliğinden kütleli bir parçacığa ve onun anti parçacığına dönüşebildiğini yani çift oluşumlu olduğu öne sürülür ama bu anlatım fotonun gerçekten ne olduğu sorusundan çok ona yüklenilen modelin ne kadar tutarlı bir bilimsel olarak tutarlı olduğunu tartışmalı hale getirir. Yani bir şey var olup sonra da tekrardan kaybolup yok oluyorsa bu onun fiziksel bir maddeden çok soyut bir tanım olduğu anlamına gelir. Bu süreçte fotonun enerjisinin tamamen iki parçacığın kütlesine dönüştüğü öne sürülmektedir. Örneğin bir foton bir elektrona ve bir karşı elektrona dönüşebilir. Normalden daha yüksek bir yörüngedeki elektron normal yörüngesine geri döndüğünde bir fotonun açığa çıktığı iddia edilir. Yüksek enerjiden normal enerjiye düzeyine geçiş sırasında elektron bir enerji paketi olan fotonu yayar. Ayrıca fotonun çift oluşumlu olarak bilinen bir süreçle kendiliğinden kütleli bir parçacığa ve onun karşı parçacığına dönüşebileceği de öne sürülmektedir. Yani fotonla ilgili öne sürülen bu iddialar yani ders kitaplarında yer alan somutlaştırmalara dayanmaktadır. Bu somutlaştırmanın temel nedenlerinden biri görelilik kuramıdır. Şayet her şey göreli ise her şeyin ona göre göreli olacağı mutlak bir referans çerçevesi de bulunmalıdır. Dolayısıyla ışık fiziksel olarak A noktasından B noktasına gitmeli ve sabit bir hıza sahip olmalıdır. Yani bu somutlaştırma eğiliminin temel nedenlerinin biri budur. Yani kısacası foton kavramı ışığı mutlak bir çerçeveye oturtma çabasının bir sonucu olarak sunulmaktadır. Özel görelilik teorisi ışığa sabit bir hız atfeder, c ile ifade edilir ve ışık hızının saniyede 300 bin kilometre ya da 186 bin mil olduğunu öne sürer. Yani Einstein bu iddiayı sunumumuzun ilerleyen bölümlerinde ele alacağımız Michelson-Morley deneyinin sonuçlarını açıklamak amacıyla ortaya atmıştır. Işığın tek yönlü hızına dair gerçek bir ölçüm bulunmamaktadır. Ya bunun yerine gidiş dönüş hızının bir ortalaması söz konusudur. Bu kabul ışığın A noktasından B noktasına ilerlediği varsayımına dayanır ve görelilik teorisini somutlaştırır. Ayrıca cam
su ya da benzeri maddelerle etkileşiminde ışıkta yavaşlama ve ardından da yeniden hızlanma e, gözükür. Yani bu dışarıdan bir ek bir enerji olmadan açıklanamaz. Yani bu yüzden burada söz konusu olan şeyin ışığın bir foton olarak gerçekten gidip gelen fiziksel bir nesne olması değil, ortamın ışığa dair algımızı değiştirmesidir. Dolayısıyla ışık burada varsayıldığı gibi A noktasından B noktasına yol alan bir parçacık şeklinde değil, daha farklı bir fiziksel olgu olarak değerlendirilmelidir. Çünkü ışığın su, cam gibi maddelerle etkileşimi sırasında dışarıdan bir enerji girişi olmaksızın yavaşlaması ve ardından hızlanması mümkün değildir. Bu enerjinin korunumu yasasına aykırı bir durum oluşturuyor. Işığın her şeyden en hızlı olduğu ve maksimum hıza sahip olduğuna dair iddiaları sorgular nitelikte ya da çürütür nitelikte birçok gözlem vardır. Örneğin çok düşük frekanslı voltaj sinyallerinin ve yalnızca birkaç yüz metre uzunluğundaki koaksiyel kabloların bu iddia edilen ışık hızının birkaç katına varan hızlarda yayıldığı gösterilmiştir. Benzer şekilde sıradan ama elektriksel olarak kısa bakır hatlardaki voltajdan dalgalanmalarının da vakumdaki ışık hızından daha yüksek sinyal hızlarıyla hareket ettiği deneysel olarak ispatlanmıştır. Bunun yanında atomik sezyum gazında ışığın süperlüminal yayılımını göstermek için işte kazanç destekli doğrusal anormal dispersiyon kullanılmıştır. Yani atomik buhar hücresinden geçen bir ışık e, demeti çıkışta öyle erken görünür ki sanki e, darbenin tepe noktası hücreye girmeden önce hücreden çıkıyormuş izlenimi verir. Yani bu tür gözlemler ışık hızının mutlak ve değişmez bir sınır olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirir. Çünkü eğer ortada gerçekten bir yayılım hızı varsa bu hızın ne olduğu ve nasıl ölçüldüğü ayrıca açıklanmak zorundadır. Eğer ışık yayılımı anlık kabul ediliyorsa o zaman A noktasından B noktasına giden fiziksel bir parçacıktan söz etmeyin bir anlamı yoktur. Yani işte tartışmanın yoğunlaştığı yerde budur. Işık anlık mıdır yoksa bir yerden bir yere giden bir şey midir? Modern bilimin fotonlarla açıklamaya çalıştığı ve ışığın hızı olduğu iddiası aslında yanlış bir iddiadır. Yani ışığın bir hızı yoktur. Onun yerine bir indüksiyon oranı vardır. Ve bu oran bulunduğu ortama bağlıdır. Yani ışık cama girdiğinde yavaşlayıp tekrar hızlanmaz. Çünkü böyle bir şey yani enerji ve momentumun korunumu ilkesiyle çelişir. Bunun yerine cam ışık dediğimiz olgunun algılanışını değiştiren bir ortam gibi davranır. Yani ışık arka plandaki bir çalkantı ya da uyarılmadır. Aydınlanma da bu uyarılmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Ya bizim ölçtüğümüz şey aslında ışığın hızı değil, bu arka plan ortamındaki indüksiyon hızıdır. Bu yüzden ışık anlıktır, zaten oradadır. Eğer ışık anlık bir olguysa o halde bir noktadan başka bir noktaya seyahat eden fiziksel bir parçacık olarak düşünülmesi kesinlikle e, kabul edilemez, tutarsız bir ifade olur. Yani bunu ses benzetmesiyle düşünmek daha kolaydır. Yani konuştuğumuzda sesin ağzımızdan çıkıp mikrofona gittiğini sanırız. Ya da bir top sahasında bir tarafından bağırdığımızda sesin diğer ucuna doğru yol aldığını düşünürüz. Oysa gerçekte olan havada bir titreşim ve bozulma oluşturduğumuzdur. Biz sesi değil, havadaki bu bozulmayı algılarız. Işıkta da yani benzer bir durum vardır. Yani seste havadaki bozulma neyse, ışıkta da eterdeki bozulma odur. Dolayısıyla ışık
A noktasından B noktasına giden fiziksel bir parçacık değil, zaten mevcut olan arka planın uyarılmasıdır. Yani asıl mesele budur. Parametrik aşağı dönüşünde doğrusal olmayan bir kristal kullanılarak gelen ışık demetlerinin özelliklerinin değiştirildiği söylenir. Ya burada kastedilen kristal sıradan bir taş değil, düzenli bir örgü içinde dizilmiş, ışıkla etkileşimde davranışını değiştirebilen özel bir optik ortamdır. Yani ışığın içinden geçtiği ve onun enerjisini, yönünü ve frekans yapısını dönüştürebilen bir malzeme olarak kullanılır. Yani gelen fotonun kristal içindeki elektrik alanla etkileşerek faz uyumlu bir foton çiftine ayrıldığı ileri sürülür. Ancak burada dikkat çekilen nokta şudur: yani bu tür anlatımlar fotonu baştan fiziksel ve somut bir varlık gibi kabul eder. Kristalin yaptığı şey ise kendi düzenli yapısı ve elektriksel özellikleriyle ışığın durumunu değiştirmektir. Dolayısıyla yani bu süreç fotonun varlığını kesin olarak kanıtlayan bir şey değildir. Daha çok ışığın ortam içindeki davranışını açıklayan bir modeldir. Fotoelektrik etki, Albert Einstein teorik fiziğe katkıları ve özellikle fotoelektrik etki yasasını keşfetmesi nedeniyle 1920 yılında Nobel Fizik Ödülünü almıştır. Bunu göz önünde bulundurarak fotoelektrik etki nedir diye bakarsak, bir malzemenin elektromanyetik radyasyon ya da ışık soğurması sonucunda o malzemeden veya malzemenin içinden elektrik yüklü parçacıkların açığa çıktığı bir olgu olarak tanımlanır. Genellikle bir metal plakaya ışık düştüğünde elektronların yüzeyden fırlaması şeklinde anlatılır. Yani basitçe düşünürsek, işte elimizde bir metal plaka olduğunu varsayın ve bir balonu alıp saçınıza sürttükten sonra bu plakaya yapıştırdığınızda yüzeyde elektrostatik yük oluşturmuş oluyorsunuz. Ardından üzerine belirli bir türde ışık tuttuğunuzda plakanın yükünü kaybettiği görülür. Yani bu gözlem olayın yalnızca yüzeysel bir enerji aktarımı değil, belirli bir etkileşim biçimi olduğu düşünülür. İddiaya göre, işte açıklamaya göre, fotoelektrik etkinin temelinde bir fotonun metal plaka tarafından soğurulması ve bunun sonucunda bir elektronun fırlaması vardır. Yani atomun elektronun kopmasına neden olan şeyin gelip işte atomu çarpan küçük fiziksel bir foton olduğu ileri sürülür. İnsanlar yani bu ışığın fotonlardan oluştuğunun kanıtı olduğunu zannederler. Ancak yorumu dikkatle incelediğinizde aslında fotonun varlığını varsayıp sonra bu varsayıma göre bir kanıt ortaya sunmaya çalışılan döngüsel bir akıl yürütme vardır. Yani varsayımlara dayalı bir akıl yürütmeye dayanır. Aslında somut olarak ispat edilmiş hiçbir şey yoktur. Ya, fotoelektrik etkiye devam edersek, işte iddiaya göre bir foton bir elektronla çarpışıyor. Enerjisinin bir kısmını o elektrona yerinden koparmak için kullanıyor. Kalan enerji de serbest kalan elektrona aktarılıyor. Bu kopan elektrona da fotoelektron adı veriliyor. Yani anlatılan modele göre ışık parçacığı elektrona çarpıyor, onu yerinden söküyor ve geriye enerjinin devredildiği yeni bir durum ortaya çıkıyor. Burada e, bir başka iddia daha öne sürülüyor. Elektronun fotonun spin değerinin yarısına sahip olduğu, yani elektronun maddeyi, fotonun ise enerjiyi temsil ettiği ve enerji ile kütlenin birbirine dönüşebildiği söyleniyor. Ancak burada kullanılan spin ifadesi gerçek bir fiziksel dönüşü değil, daha çok bir tür yörüngesel titreşimi ifade ediyor. Yani aslında yapılan şey, madde ile enerji arasındaki farkı somut ve doğrulanmış bir ayrımdan çok salınım hızına dayalı bir sınıflandırma gibi sunmak oluyor. Ya buradaki sorun şu ki, bu olgudan yararlanan bir teknolojiyi göstermek
fotoelektrik etkiyi açıklayan yorumun otomatik olarak doğru olduğunu kanıtlamaz. Yani bu tıpkı işte cep telefonundaki ivme ölçeri gösterip oradan yer çekimini kanıtladığını iddia etmeye benzer. Yani üstelik fotoelektrik etkinin amorf metallerle gözlemlenmediği de söylenir. Yani bu da foton kavramının tek başına kesin bir ispat olarak sunulmasını ciddi biçimde tartışmalı hale getirir. Yani kısaca buradaki asıl soru şudur. Gördüğümüz şey gerçekten fotonun varlığı mı yoksa önceden kabul edilmiş bir yorumun doğrulanması için bir tekrar yapılmış bir sunum mu? Kuantum paradigması içinde fotoelektrik etkinin fotonların varlığını kesin olarak kanıtlamadığı 1960'lardan beri biliniyor. Ya burada tartışılan temel mesele nicelenmesi gereken şeyin elektronik seviyeler mi yoksa üzerine düşen radyasyon mu olduğu sorusudur. Yani olayın gerçekten foton adı verilen küçük fiziksel parçacıklarla mı yoksa daha farklı bir yorumlama açıklanması gerektiği tam olarak net değildir. Elbette maddi olmayan bir şeyi niceleştirmek baştan itibaren sorumludur. Böyle bir sonuca varabilmek için önce her şeyin nicelleştirilebilir küçük fiziksel parçacıklardan oluştuğunu varsaymak ve elektronu da somut bir nesne gibi ele almak gerekiyor. Oysa bu daha en baştan belirli bir ön kabulü gerektiren bir yaklaşım oluyor. Yani öte yandan fotoelektrik etkinin ışığın dalga teorisini çürüttüğü iddia edilir. Gerçekte ise bir dalgada enerji şiddet arttıkça artmalıdır. Fakat fotoelektrik etkide şiddetin artması yayılan elektronların enerjisini değiştirmez. Ancak yani burada gözden kaçırılan önemli nokta şudur. Detektörlerdeki akım katoda çarpan ışığın şiddetiyle zaten doğru orantılıdır. Dolayısıyla şiddet ile akım arasındaki ilişki kendiliğinden ortaya çıkar. Bu nedenle gözlenen durum tek başına dalga teorisinin çürütüldüğünü göstermez. Aksine olayın nasıl yorumlandığına bağlıdır. Yani kısaca burada tartışılan şey bir gözlem değil, o gözlemin hangi ön kabullerle okunduğudur. Optical Coherence and Quantum Optics Cambridge Üniversitesi 1995 yayınlı bölüm 9.1 ile 9.5 arasındaki yapılan açıklama elektron alanının klasik bir dış elektromanyetik radyasyon alanına nasıl tepki verdiğini ele alıyor. Ya burada dikkat çeken nokta şu. Einstein'ın ışığı parçacıklar üzerinden yorumlanmasına benzer biçimde sistem Poisson yasasına uygun davranan tıklamalar üretiyor gibi görünse de bunun arkasında mutlaka fotonların var olması gerekmiyor. Çünkü kuantum mekanik modele göre yani kaynak tamamen sürekli olabilir ve yine bir ayrık Poisson dağılımlı tıklamalar gözlenebilir. Yani bu yaklaşımla sistemin e, durum uzayı yalnızca çoklu elektron durumlarından oluşur. Yani burada nokta deseninin oluşumundan sorumlu olan şey tek tek fotonlar değil, çoklu elektron sistemi ve ardından gelişen makroskopik dekoherans sürecidir. Yani başka bir deyişle küçük ölçekli kuantum davranışlar çevreyle etkileşim sonucunda klasik görünümlü bir düzen oluşturur. Bu yüzden detektörde görülen tıklamalar tek başına fotonların varlığının kanıtı olarak alınmaz. Yani bu dediğimiz gibi Le Mandel ve E. Wolf isimdeki e, kişilerin yazdığı Optical Coherence and Quantum Optics isimli çalışmasından Cambridge Üniversitesi 1995'te yayınlanan çalışmadan alınmış ifadeler.
Ya bu noktada önemli olan şudur. Fotoelektrik etkinin fotonların varlığını kesin biçimde kanıtladığı yönündeki iddia, ileri sürülen varsayımsal model içinde bile tam olarak doğru değildir. Çünkü dalga bir şeyin ne olduğu değil, ne yaptığıdır. Bu nedenle ışığın foton teorisi ile dalga teorisi arasında kurulan ikilikte dalgayı somut bir varlık gibi ele almak baştan hatalı bir ayrımdır. Eter çerçevesinden bakıldığında ise elektron, diyelektrik indüksiyonunun tek birimlik hattının uç noktasından ibarettir. Işık, eter ortamında meydana gelen bir ayrılma ve bozulmadır. Hatalı biçimde foton olarak adlandırılan şey ise aslında eter çalkantısının oluşturduğu diyelektrik eşeksenli devre içindeki bir diyelektrik atından başka bir şey değildir. Dolayısıyla foton ve elektron birbirinden tamamen ayrı iki fiziksel parçacık gibi değil, aynı olgunun farklı biçimleri olarak düşünülmelidir. Foton adı verilen bir parçacık bir atomla çarpışıp bir elektronu metal levhadan sökemez. Aksine ışığın eter içindeki rahatsızlığının belirli frekansları metalin elektriksel doğasını değiştirir. Yani başka bir deyişle foton enerjisinin bir kısmını elektronu yerinden sökmek için kullanıp kalanını serbest elektrona veren, ardından ortadan kaybolan gizemli bir varlık falan değildir. Ya burada söz konusu olan diyelektrik ve elektrostatik süreçlerin farklı görünüm biçimleridir. Yani bunlar mistik parçacıklar değil, aynı yapının farklı tezahürleridir. Ya bu yüzden fotoelektrik etkinin fotonu kesin olarak kanıtladığını söylemek ders kitaplarında yer alan bir somutlaştırma yanılgısından ibarettir. Çünkü böyle bir iddia atomu, fotonu ve elektronu baştan somut ve bağımsız nesneler olarak kabul etmeyi gerektirir. Oysa bu yalnızca yani tartışılan modeli baştan doğruymuş gibi varsaymak ve soruyu en baştan yeniden sormaktan başka bir şey değildir. Çift yarık deneyi ışıkla ilgili yerleşik anlatının en çok öne çıkarılan örneklerinden biridir. Deneyde bir ışık demeti üzerinde iki dikey yarık bulunan bir engele gönderilir ve yarıklardan geçtikten sonra oluşan desen bir ekran ya da fotoğraf plakası üzerinde gözlemlenir. Yarıklardan biri kapatıldığında ise yalnızca açık yarığın karşısına düşen tek bir ışık çizgisi elde edilir. Kuantum yorumuna göre kaynak tek tek fotonlar gönderecek şekilde düşünüldüğünde ve iki yarık da açık bırakıldığında bir girişim deseni oluştuğu söylenir. Bu durum ışığın dalga gibi davrandığı iddiasını desteklemek için kullanılır. Ancak burada asıl soru şu: eğer ışık gerçekten foton adı verilen bölünemez parçacıklardan oluşuyorsa tek bir foton aynı anda iki yarıktan nasıl geçebilir? İşte bu soru deneyin klasik parçacık açıklamasıyla kuantum yorumu arasında bir gerilim oluşturur. Bu yüzden çift yarık deneyi ışığın doğasını tartışırken en sık başvurulan örneklerden biri haline gelmiştir. Dalgaların başlı başına birer nesne değil, başka bir şeyin özelliği olduğunu kavramak çok önemlidir. Dalga bir şeyin ne olduğundan ziyade ne yaptığı ile ilgilidir. Yani bir ortamdaki hareket türüdür. Örneğin suda dalga aslında suyun hareketinden ibarettir. Kuantum mekaniğinde ise dalgalar dalga fonksiyonu adı verilen ve olasılığı ifade eden tamamen matematiksel tanımlamalardır. Ancak bu matematiksel uzlaşım somut bir varlık gibi ele alındığında fotonun girişim deseni oluşturması sanki kendi kendisiyle girişim yapıyormuş gibi bir paradoks ortaya çıkarır. Üstelik fotonun hangi yarıktan geçtiğini belirlemek için yarıkların önüne ya da arkasına bir detektör yerleştirildiğinde girişim deseni artık oluşmaz. Ya bu da
ölçümün sonuç üzerindeki etkisini daha da tartışmalı hale getirir. Bu durum ışığın bir şekilde gözlemlendiğini bildiği ya da fotonun bilinçli olduğu gibi oldukça tuhaf spekülasyonlara yol açmıştır. Çift yarık deneyinin bir versiyonu olan gecikmeli seçim kuantum silme deneyi de bu yorumları daha da şaşırtıcı göstermiştir. Bu deneyde her yarığa özel bir kristal eklenerek fotonların iki özdeş fotona ayrıldığı iddia edilir. Bu fotonlardan biri detektöre, diğeri ise fotoğraf kağıdına yönlendirilir. Sonuçta ilk foton, ikinci foton algılanmadan önce ekrana ulaşsa bile yine de girişim deseni oluşmaz. Bu durum bir fotonun gözlemlenmesinin olaylar çoktan gerçekleşmiş olsa bile sonucu değiştirdiği şeklinde yorumlanmıştır. Ancak burada da asıl mesele ölçüm ve yorum arasındaki farkın çoğu zaman birbirine karıştırılmasıdır. Yani özetle bu deneyle ilgili şunu vurgulamak gerekiyor. Işığın niteliğine dair temel varsayımları yeniden değerlendirmek yerine açıklama fotonlara olağanüstü özellikler atfetmeye kadar götürülmüştür. Yani fotonların bilinç sahibi olduğu, olayları değiştirmek için zamanda geriye gidebildiği, hatta henüz tespit edilmeden önce gözlemlenip gözlemlenmeyeceğini bildiği iddia edilmiştir. Aynı şekilde tek bir fotonun fırlatması, fotonun bölünmesi, kendi kendisiyle girişim yapması ya da aynı anda iki farklı yarıktan geçmesi gibi söylemler de bu çerçevede ortaya çıkmıştır. Ancak bu iddiaların tamamı fotonu somut bir şey gibi kabul eden ve ışığın A noktasından M noktasına fiziksel olarak yol aldığı varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla burada eleştirilen asıl mesele fotona bu tür olağanüstü nitelikler yüklemekten ziyade ışık hakkındaki temel kabullerin baştan sorgulanmamasıdır. Michelson-Morley deneyini savunan küreciler bu deneyin dünyanın dönüşüyle hiçbir ilgisi olmadığını ve yani eter hipotezini kesin olarak çürüttüğünü söyler. Fakat bu anlatı yani çok tartışmaya açık bir ifadedir. Az önce işte çift yarık deneyini, fotoelektrik etkiyi ve parametrik aşağı dönüşümü de ele aldık. Yani fotonun varlığını kanıtladığını iddia eden bu üç temel olguyu gördük ve bunun nasıl yanlış bir varsayımdan ortaya çıktığını gördük. Şimdi Mike-Morley deneyine gelince eterin çürütüldüğü iddiasını yöneltenler bu deneyin gerçekten neyi yaptığını, neyi amaçladığını görmezden gelirler. Ana akım bilim çevreleri, Wikipedia gibi kaynaklar deneyin eter hipotezini çürüttüğünü ileri sürer. Oysa mesele bu kadar basit değildir. Yani onlar deneyin işte dünyanın hareketiyle hiçbir ilgisi olmadığını, amacın yalnızca eterin varlığını test etmek olduğunu ve sonucun da eterin yokluğunu gösterdiğini iddia ederler. Fakat açık ve objektif bir biçimde bakıldığında makalenin başlığı bile bu iddialarını çürütür. Makalenin başlığı dünyanın ve ışık taşıyan eterin bağıl hareketi üzerine diye ifade edilir. Yani deney en başından beri dünyanın hareketiyle ilgili bir ispat arama amacıyla yapılmıştı. Michelson-Morley deneyi Kopernik modelinde tarif edildiği gibi işte dünyanın güneş etrafında hareket edip etmediğini anlamak için tasarlanmış en önemli deneylerden biridir. Bu deneyde ışık yarı gümüşlü bir aynayla ikiye bölünerek bir interferometer düzeni içerisinde birbirine dik iki kolla gönderilmiştir. Amaç ışığın dünyanın hareket yönüne paralel ve dik doğrultuda farklı davranıp davranmadığını gözlemlemekti. Eğer dünya gerçekten güneş etrafında hareket ediyorsa bu iki ışık demeti arasında ölçülebilir bir
fark, yani girişim deseninde kayma görülmesi beklenirdi. Çünkü bir kolun dünyanın hareketine doğru, diğerinin ise tersi yönde ilerlemesi düşünülüyordu. Ancak e, bu girişim deseni beklendiği gibi ortaya çıkmadı. Bu sonuç Kopernik modeline dayanan dünyanın güneş etrafında döndüğü inancını ciddi biçimde tartışmalı hale getirmiştir. Yani deney dünyanın eter içinde hareketine bağlı bir güneş etrafında dönme hareketinin doğrudan tespit edilemediğini göstermiştir. Yani burada Michelson-Morley deneyinin amaçladığı ölçüm yönleri görülüyor. Tek bir kaynaktan çıkan ışık demeti iki kola ayrılıyor. Bir ışın yatay doğrultuda, yani küre dünyanın güneş etrafında döndüğü varsayılan yönde ilerlerken diğeri dikey doğrultuda yol alıyor. Her iki kolda da aynalarla yön değiştiren ışık tekrar merkeze dönüyor. Bu düzenek ışığın iki farklı yöndeki yolunu karşılaştırmaya uygun hassas bir interferometre yapısı olarak e, gösteriliyor. Michelson-Morley deneyinde beklenen değer ile ölçülen sonuç arasındaki fark beklenenin altında çıkmıştır. Küre dünyanın güneş etrafında öne sürülen hızı saniyede yaklaşık 30 kilometre olarak kabul edilmesine rağmen bulunan sonuç beklentinin oldukça altındaydı. Üstelik kullanılan cihaz saniyede 3 kilometre gibi daha düşük hızları bile tespit edebilecek hassasiyete sahipti. Buna rağmen gözlenen girişim deseni kayması öngörülen değerin oldukça altında kaldı. Bu durum deneyin beklentiyle uyuşmayan sonucunu daha dikkat çekici hale getiriyor. Yani Kopernik modeline göre ölçülmesi gereken etki çok daha belirgin olmalıydı. Fakat pratikte ortaya çıkan sapma oldukça bunun gerisinde çıktı. Burada da yine Michelson-Morley düzeninin bir görseli yer alıyor daha iyi anlamak için. Yani ortada yarı geçirgen bir ayna bulunuyor ve gelen ışın buradan iki kola ayrılıyor. Bir kol yatay doğrultuda, yani küre dünyanın güneş etrafında döndüğü varsayılan yönde. Diğer kol ise dikey doğrultuda ilerliyor. Her iki kolda da ışınlar aynalardan yansıyarak tekrar merkeze geri dönüyor. Bu iki ışın birleşimi girişim saçağı oluşturuyor. Ve burada bir fark görülüyor. Fakat bu fark beklenilen farktan oldukça düşük çıkıyor. Michelson-Morley deneyinin ardından bunun eter kavramını kesin olarak çürüttüğü yönünde yanlış bir yorum ortaya çıkmıştır. Oysa deneyin işaret ettiği asıl mesele ya dünyanın sanıldığı gibi hareket etmediği ya da hareketsiz bir eterin gerçekten mevcut olmadığıdır. Bu nedenle sonuç o dönemin yerleşik açıklamalarını ciddi biçimde sorgulatmıştır. Deney daha sonra birçok kez tekrarlanmıştır ve daha hassas düzeneklerle defalarca tekrarlanmıştır. Hatta en son 1987'de Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından da denenmiş ve aynı bulgular elde edilmiştir. Yani Einstein da bu çıkmazı açıklamak için daha sonra özel görelilik kuramını geliştirmiştir. Kendisi Michelson-Morley deneyi olmasaydı göreliliğin bir kurtuluş yolu olarak görülemeyeceğini belirtmiştir. Ronald Clark'ın aktardığı ifadeye göre ise bilim o dönemde oldukça ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü seçenekler son derece sınırlı gözüküyordu. Yani eğer dünyanın hareketsiz olduğunu kabul etselerdi, bu sefer Kopernik teorisi çürütülmüş olacaktı. Ama diğerini seçtiler. Bu sefer eteri inkar etmek zorunda kaldılar. Einstein, Michelson-Morley deneyindeki sonucu kendi kuramı içinde Lorentz büzülmesi ve zamanın e, genişlemesiyle açıklamaya çalıştı. Ona göre dünyanın hareketi nedeniyle
ölçüm cihazı fiziksel olarak kısalıyor, zaman da yavaşlıyordu. Ya bu yüzden ışık demetleri sanki aynı anda ulaşıyormuş gibi görünüyordu. Ancak burada dikkat çeken nokta bu açıklamanın fiziksel bir mekanizma sunmamasıydı. Yani Einstein gözlenen durumu cihaz hatası olarak yorumladı ve büzülmenin nasıl gerçekleştiğine dair somut bir neden ortaya koymadı. Sonuçta ortaya çıkan yaklaşım hareketin kendisinden çok soyut kavramlarla fiziksel özellikler yükleyerek gözlemi açıklama eğilimini gösteriyor. Yani buna göre evren sanki dünyanın hareketini gizleyecek biçimde işlemekteydi. Einstein'ın 1920'lerde açıkça söylediği şey şudur. O mevcut eter kavramının elektrik alanı kuramının temel çerçevesi içinde yeniden düşünülmesi gerektiğini savundu. Yani burada tamamen eteri reddeden bir yaklaşımı değil, aksine işte uzayın fiziksel niteliklerle donatılmış olduğunu kabul eden bir çerçeve var dedi. Ya bu anlamda genel görelilik kuramına dair eter benzeri bir yapıdan söz etmek mümkündür. Çünkü böyle bir yapı olmadan yalnızca ışığın yayılması değil, aynı zamanda ölçüm çubukları, saatler ve fiziksel uzay zaman aralıkları da düşünülemez. Ancak Einstein'ın burada tarif ettiği şey klasik anlamda kütleli bir ortam ya da zaman içinde izlenebilen parçalardan oluşan bir madde değildi. Yani ona çünkü hareket atfedilemez. Yani dışarıdan bir hareket uyguladığınız, sürüklediğiniz ya da mekanik olarak devindirdiğiniz bir şey gibi düşünülemez. Bu yüzden yani sözünü ettiği eter klasik fizik anlayışındaki madde dolu bir ortamdan çok farklıdır. Ya bu noktada yani temel mesele şudur. Einstein elektromanyetik alan teorisini açıklamak için eter kavramını tümüyle ortadan kaldırmak istememiş, onu kendine göre dönüştürmek zorunda kalmıştır. Çünkü eğer klasik anlamdaki eteri kabul etseydi, bu durumda dünyanın hareket etmiyor olması gerektiği sonucunu kabul etmek zorunda kalacaktı. Michelson-Morley deneyinin oluşturduğu baskı da işte burada devreye girdi. Yani sonuçta Einstein'in yaptığı şey eski eter kavramını devre dışı bırakıp yerine farklı bir kavram ortaya koymaktı. Yani fakat fiziksel arka plan ve uzayın yapısal niteliği fikri tamamen ortadan kalkmış değildi. Einstein'ın yaklaşımında fiziksel olayları açıklamak için uzay ve zaman gibi soyut kavramlarla belirli özellikler atfetme eğilimi ortaya çıkmıştır. Yani bu çerçevede etere benzer bir yapıya doğrudan geri dönülmese de fiziksel nitelik taşıyan bir arka plan fikrinin tamamen ortadan kalkmadığı görülür. Yani burada önemli olan nokta şudur. Yani o güne kadar elektrik alan teorisini taşıyıcı ortamı olarak düşünülen eter modeli dünyanın hareketsiz olduğunu gösterdiği için terk edilmiştir. Yerine getirilen görelilik çerçevesi ise uzay ve zamana fiziksel özellikler yükleyerek farklı bir yorum sunmuştur. Yani bu nedenle klasik eter anlayışının yerini alan yeni açıklamanın da aslında benzer biçimde kavramsal soyutlamaları somutlaştırdığını dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani sorun yalnızca eterin adı değil, fiziksel gerçekliği açıklarken hangi kavramsal temelin benimsendiğindedir. Michelson-Gale Pearson deneyi gökyüzü ile dünya arasında yıldızsal yani sideral dönüş ilişkisini ölçmek amacıyla kullanılan çevresi 1 kilometreden uzun dev bir halka interferometresiydi. Michelson-Morley deneyinde olduğu gibi burada da tek bir kaynaktan gelen ışık iki farklı yöne ilerleyerek karşılaştırıldı. Yani elde edilen girişim saçağı kayması öngörülen değerlerle oldukça yüksek bir uyum gösterdi. Yani yaklaşık %98 doğrulukla örtüştü.
Yani daha somut söylemek gerekirse ölçülen kayma binde 230 iken öngörülen kayma binde 237 idi. Yani bu sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde sonuçlar dünyanın aslında eter içinde hareketsiz olduğu ve gökyüzünün durağan bir referans çerçevesinde dünyaya göre döndüğünü görülmektedir. Yani buna göre Michelson-Morley deneyi de aslında eterin hafifçe sürüklendiğini ve hareketin eter çerçevesi içinde gerçekleştiğini göstermektedir. Yani başka bir deyişle gözlemlenen olguların dünyanın yörünge hareketiyle değil, eter içindeki göreli hareketle açıklanması gerektiği ortaya çıkar. Yani bu nedenle bu sonuçlar eterin varlığını ve dünyanın hareketsizliğine kanıt teşkil eder. Yani bu Sagnac etkisinde gözlemlenen de aynı etkidir. Yani Sagnac bu etkiyi keşfettikten sonra söz konusu etkinin eter içindeki bir girdaptan kaynaklandığını belirtmişti. İşte bu Kopernik ilkesine ve güneş merkezli modele duyulan felsefi bağımlılık nedeniyle eter kavramından vazgeçildiği o kritik andır. Yani mantık dışı kavram somutlaştırmaları ve paradokslar içinde boğulan modern fiziğin bugünkü durumunun nedeni de budur. Özel görelilik kuramı elbette kütle çekimi için halihazırda kabul gelen açıklama olan genel görelilik kuramının temelini oluşturuyordu. Kısaca özetlemek gerekirse dünyanın hareketsiz olduğunun kabul edilmesini zorunlu kıldığı için eter bir yorumlama çerçevesi olarak kabul edilmedi. Ya bu felsefi bağımlılık maddi olmayan bir şeyi nicelleştirmeye yönelik beceriksiz bir girişimle birleşince kuantum mekaniği denen bir şey doğdu. Işığın kuantum teorisine göre ışık enerji paketleri halinde yayılır ve bu paketlere foton denir. Dalga kavramı ise fotonun bir noktadan diğerine giderken izlediği yolu betimlemek için kullanılan matematiksel bir ifadedir. Bu yaklaşımda ışık hem ayrık bir enerji birimi hem de dalga benzeri özellikler taşıyan bir yapı olarak ele alınır. Eter yaklaşımında ise ışık eter içinde oluşan bir çalkantı ya da bozulma olarak tanımlanır. Burada ışığın A noktasından B noktasına kendi başına yol aldığı düşünülmez. Işık hızı eterin uyarılmanın ya da indüksiyonun yayılma hızıdır. Eterdeki uyarılmasının ve indüksiyonun yayılma hızıdır. Yani bu bakış açısıyla ışık ne yalnızca dalga ne de bir parçacık olarak görülür. Yani arka planın nasıl uyarıldığı üzerinedir asıl e, vurgu. Yani bu yanlış öğretilerden dolayı yani şu anda insanlığın ışık hakkında düşündüğü ve bildiği birçok şey bir fantezidir. Yani ışık bir dalga değildir. Dalgalar bir şeylerin ne olduğu değil, ne yaptığıdır. Yani teknik olarak dalga diye bir şey yoktur. Bu bir fenomendir. Yani kuvvet ya da hareket hakkında konuşmak gibi. Yani bunlar kendi başlarına şey değildir. Yani bir gölge de mesela bir kendi başına bir şey değildir. Bu ışığın olmadığı ortamdır. Yani ışık bir parçacık değildir. Dalga parçacık ikiliği de değildir. Yani doğada hiçbir ikilik yoktur aslında bakarsanız. İkilik tanım gereği doğada bir çelişki anlamına gelir ki doğada bir çelişki yoktur. Yani ışık bir emisyon değildir. Seyahat etmez. Işığın ayrıca bir hızı da yoktur. Yani bu hız terimi de yanlış bir terimdir. Yani bunların hepsi temel yanlış anlamalardır ve insanlığın ışık hakkında düşündüğü hemen hemen her şey bu yanlış temel üzerine inşa edilmiştir. Ve tüm dalga fenomenleri bir ortam gerektirir. Yani bu gerçeğin yani kesinlikle bir istisnası yoktur. Evrendeki herhangi bir varlığın
gerçek ya da gerçek olmayan bir ortam olmadan dalga fenomenini hayal etmesi imkansızdır. Sözde C yani bir ışık hızı veya da insanların işte ışık hızı dediği şey aksine bir ortamın rahatsız edilebileceği maksimum indüksiyon oranıdır. Başka bir deyişle bir rahatsızlığın meydana gelebileceği orandır. Aynı şey yani ses hızı için de geçerlidir. O da bir emisyon değildir. Varsayılan ışık hızı eterin kendisine karşı histerisizidir. Yani rahatsızlığıdır. Yani bu ortam histerisisi basitçe ve tamamen eterin geçirgenliği ve izin verebilirliğinin kendisine karşı gecikme değer işaretleyicisinin yani eserin geçirgenliği ve izin verilebilirliğinin e, ondaki gecikme değeri ve gecikme fenomeni indüksiyon oranı olarak açıklanabilir. Yani ışık elbette sadece eterin bir e, kıvrım buruşmasıdır. Yani Tesla'nın da dediği gibi ışık alternatif sıkıştırmalar ve seyrekleşmeler içeren eterin boylamsal bir rahatsızlığından başka bir şey olamaz. Yani başka bir deyişle ışık eterin bir ses dalgasından başka bir şey olamaz. Yani bir örnekle açıklamak istersek, yani duvara bağlı bir ipim olduğunu düşünün ve ipin ucu elimdeyse eğer, ipte bir rahatsızlık oluşturursam, yani bir dalga fenomeni meydana gelmesine neden olurum. Yani bu durumda ip hareket etmiyor. Aslında dalga fenomeni görünürde, yani anahtar kelime görünürde fakat hareket e, etmiyor. Yani bu durumda ip elbette bir ortamdır. Yani ipi sallayarak ipi rahatsız ederim ve diğer uç duvara bağlı olduğu için hareket etmez. Çünkü ipte bir rahatsızlık ortaya çıkarırım. Bu nedenle e, bu rahatsızlıktan dolayı e, bir dalga oluşuyormuş gibi oluşur. Aslında yani oradaki eter dediği ipi eter olarak düşünürsen eter hareket etmiyor. Orada bir rahatsızlık oluşuyor. Tabii ki çift yarık deneyinde yapılan yanlış anlaşılmalar yani gerçekten gülünç bir şekilde insanlık test ortamı olan ışığın kendisi hakkında yanlış varsayımlara e, çıkarmasına neden olmuştur. Yani test edilen ortamın doğası hakkında fikirleri olmadığı için hakkında sonuç çıkarılması ve yanlış gözlemlerin yapılması yanlış sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yani söz konusu deneyde görülen bantlaşma aslında bakarsanız süper hücrede görülen aynı bantlaşmadır ve gökyüzüne baktığında gördüğün galaksi adı verilen e, yapılarda da aynı şeyleri görürsünüz aslına bakarsanız. Yani tüm elektromanyetik radyasyonla görülen her şeyde aynı bantlaşma vardır. Yani ışık radyasyonu durumunda da bu bantlaşmaya biz frekans ve dalga boyu diyoruz. Yani bantlaşma demiyoruz. Yani ses de bir emisyon yayılma değildir. Aslında Tesla'nın bunu bir analoji olarak kullanmasının nedeni budur. Yani hiçbir şey ses yaymaz. Ses dediğimiz fenomeni üreten şey tıpkı ışığın eter ortamını rahatsız etmesi gibi belirli bir frekansta havayı rahatsız etmenizde aynı şeydir. Yani sesin ortamı evet havadır ve bu bir rahatsızlıktır. Yani ses telleriniz titreşiyor ve bir şey
rahatsızlık üretiyor. Fakat bir şey yaymıyor. Ama biz yani insanlar bunu e, zihinsel olarak algılamakta zorlanıyoruz. Yani dalgaların bir şey olduğunu düşünüyoruz. Fakat onlar sadece var olan ortamın rahatsız edilmesinden ibaret. Yani burada yine iki farklı bakış açısını karşılaştırıyoruz. Bir tarafta atomculuk ve kuantum yaklaşımı, diğer tarafta da eter anlayışı. Yani atomculukta manyetizma sanal fotonların alışverişiyle açıklanıyor. Yani elektronların sürekli olarak parçacıklar yaydığı ve yeniden soğurduğu, böylece etki oluşturduğu söyleniyor. Eter yaklaşımında ise tablo bambaşka. Burada manyetizma görünmeyen bir arka planın yani eterin içindeki bir düzenin ifadesi olarak ele alınır. Yani manyetizma diyelektrik kayıp ya da bizzat eylemsizliğin, diyelektriğin kaybıdır. Diyelektrik ve manyetik alanlardan oluşan eşlenik alanın ikinci yarısını oluşturur. Manyetizma tezahür etmiş enerji, eter ise potansiyel haldeki enerjidir. Yani manyetizma tezahür etmiş enerji, eter ise potansiyel haldeki enerjidir. Manyetik alan e, merkez kaç yönlü ıraksama ile merkezcil yönü yakınsama arasındaki eşlenik ilişkidir. Yani kısaca bir yanda parçacık temelli modern açıklama, diğer yanda da alanı ve arka planı merkeze alan eter yorumunu görüyorsunuz. Yani manyetik alanın tam merkezinde neredeyse hiç manyetik akı yoktur. Yani hiçbir fizikçi bu gerçeği kabul eden tek bir kitap bile yazmamıştır. Ya bir duşu düşündüğünüz zaman duşun başlığından çıkan su e, tahliye yerine yani suyun aktığı yere merkeze doğru gider. Orada boşalır. Bir yerden çıkar ve orada boşalır. Yani manyetizmayı da bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani merkezde en fazla gücün olması gerektiğini düşünülür. Tam tersidir aslına bakarsanız. E, Yani temelde bu toroidal bir ortamdır. Yani burada eter vardır ve ayrıca diyelektrik vardır. Yani manyetik alan merkeze geri döner ve tekrar çıkar. Yani manyetizma diyelektrik alandır aslında. Ve evren de hep bu şekilde çalışır aslında bakarsanız. Evrenin temel yapısı budur. Doğada her şey dinlenme halinde bile yani birbirine bağlıdır. Bağımsız olan kuvvet diye bir şey yoktur. Eğer kuvvet bağımsız olsaydı evrende düz çizgiler oluşurdu ama evrende hiç düz çizgi yoktur. Son derece küçük ölçekte görünürde düz gibi görünürler ama aslında düz çizgi yoktur. Her şey eylemsizliklere bağlıdır. Elbette burada kastedilen yani tüm kuvvetlerin kendi toprağına bağlı olmasıdır. Yani akım her zaman kendini topraklar. Yani bir yerde yük varsa başka bir yerde de o yükün boşalması vardır. Işık da kendini topraklar. E, Ve yer çekimi de böyle bir şey. Elektrostatik dediğimiz ortam gökten yere doğru oluşur ve yerde kendini topraklar. Yer topraklamanın olduğu yerdir. Yani mesela füzyon reaksiyonunda da işte hidrojen alırsınız. Bu işte helyum elde edersiniz vesaire. Bunlar aslında e, birer kapasitans bariyer ışığıdır ve yani dairesel frekans ışığıdır. Bir reaksiyonla bir bileşik yapı oluşur.
Yani eğitimde işte öğrencilere öğretilmesi gereken evrensel gerçeklerdir. Yani evrende her şey e, bu şekilde oluşur. Yani bir delikten çıkar bir kuvvet, başka bir deliğe girer ve topraklanır ve bu şekilde oluşur. Manyetizme de bu şekilde oluşur. Diyelektrik prensiple oluşur. Yani birbirine bağlı basınç kapları e, aynı şeydir ve ayçiçeği başında görülen yani desen de aynı nedenlerle oluşur. Yani bu desen magnetodiyelektrik alan diyagramında spiral kol galaksilerinde ya da yani ışıkla ilgili gördüğümüz frekanslarda da aynı şekilde görülen bir desendir. Ve bir mıknatısın aslında kutupları yoktur. Tıpkı bir gölgenin ışığın zıttı olmaması gibi. Yani bu mantığın felsefi bir çerçevesidir. Gözlemlenebilir fenomenleri gerçekten açıklayan, mantıksal olarak uygulanabilir tek çerçevelerden biridir. Manyetizma, mıknatısın geometrik konjugat ifadesinden başka bir şey değildir. Manyetizma ve diyelektrik alanın kendisi aynı şeydir. Temelde farklı modalitelerdeki eterdir. Yani bunlar ayrı şey değildir. Aynı temel gerçekliğin farklı ifadeleridir. Eter bir modalitede diyelektrik olarak tezahür eder. Başka bir modalitede manyetik olarak tezahür eder. Ama yani temelde aynı yapıya dayanır. Elektrostatik kuantum yaklaşımında sanal fotonların alışverişiyle açıklanır. Yüklü iki parçacık çok küçük enerji ve momentum dengesizlikleri taşıyan bu sanal parçacıkları değiş tokuş ederek elektrostatik etkileşimi oluşturur. Eter yaklaşımında ise elektrostatik diyelektrik alanların bir sonucu olarak yorumlanır. Ya bu bakışa göre olay karşı boşluğa boşalan ya da topraklanan bir diyelektrik süreçtir. Yani elektrostatik bağımsız bir kuvvet değil, alanın içindeki düzenin bir tezahürü gibi ele alınır. Manyetizma, diyelektrik, elektrostatik aynı şeyin farklı tezahürleridir. Bu counter space yani karşı boşluğa boşalan ve topraklanan bir diyelektrik olgusudur. Elektrostatik, diyelektrik alanlardan ibarettir ve bu alandaki boşluklar yanlış bir şekilde elektron olarak nitelendirilirler. Ayrıca atomculuk, atomistik paradigma içinde bile moleküller arası çekimlerin doğası gereği elektrostatik olduğu vurgulanır. Böylece elektrostatik hem modern kuantum açıklamasına göre hem de eter temelli yoruma göre merkeze alınan bir olgudur. Richard Feynman'ın da işaret ettiği gibi sanal parçacıklar aslında birer soyutlamadır. Hesaplamayı ve kavramayı kolaylaştıran matematiksel araçlardır. Tanımları oldukça gevşektir. Deneylerde doğrudan giriş ya da çıkış olarak görünmezler. Bu nedenle varlıkları en azından tartışmalıdır. Ya buna rağmen denklemleri düzenlemede çok kullanışlı oldukları kabul edilir. Kuantum fiziği alanı basitçe matematiksel bir uzlaşı olarak tanımlar. Alanın gerçekten ne olduğunu hiçbir şekilde tanımlamaz. Sanal fotonlar elbette gerçekte var değildir. Bunlar yalnızca tüm olguların varsayılan parçacık doğası çerçevesinde denklemlerdeki uyumsuzlukları gidermeye yarayan matematiksel bir uzlaşıdır. Sanal fotonlar yalnızca kavramsal soyutlamalar olduklarından deneysel olarak hiçbir zaman doğrulanmamışlardır ve asla doğrulanmayacaklardır. Hatta sanal fotonlar teorik olarak
de var değillerdir. Zira varlıkları enerji ve momentumun korunumu ilkesini de ihlal ederdi. Ve hiçbir zaman gözlemlenmemiştir ve bilimsel olarak da ispat edilmeleri mümkün değildir. Materyalizme duyulan bu akademik bağımlılık, her şeyi nicelleştirme ihtiyacı ki elbette maddi olmayan şeyler nicelleştirilemez. Yani kuantum mekaniğinin manyetizmanın ne olduğunu ya da bir manyetik alanın nelerden oluştuğunu dahi tanımlayamadığı bir paradigma ortaya çıkartmıştır. Eter, manyetizma olgusuna dair makul bir açıklama sunar. Manyetizma ve diyelektrik aynı madalyonun iki yüzü gibidir ve aslında eterin farklı tezahür biçimleridir. Diyelektrik özelliğin kaybı veya dağılımı manyetizma olarak kendini gösterir. Bu ikisi arasında içsel ve eşlenik bir geometrik ilişki mevcuttur. Eleştirmenler eter savunucularıyla büyük bir cüretle alay etmeye çalışır ancak manyetizmayı bir alanı ve enerjiyi daha doğru dürüst tanımlamaya bile teşebbüs etmemişlerdir. Ortadaki çerçevelerden yalnızca biri geçerlilik iddiası taşıyabilecek niteliktedir. Yani kavramların somutlaştırılması ve inanılmazlık argümanına başvurulması kuantum yaklaşımını tamamen işlevsiz ve anlamsız kılmaktadır. Yani yer çekimi de bir e, anti alandır. Yani elektrostatik kuvvetin topraklanmasıdır. Gökten yere doğru gelen elektrostatiğin topraklanmasından ibarettir yer çekimi. Yani bu evrendeki yasa bu şekilde işler. Yani tüm kuvvetler kendi topraklarına bağlıdır. Akımlar topraklanır, ışık topraklanır, madde topraklanır ve evrendeki her şey bir delikten çıkar, başka bir deliğe girer. Kuantum mekaniği eteri doğrudan adlandırmasa da onun yerine geçen pek çok kavram üretmiştir. Yani kısaca ismini değiştirmiştir fakat arka planda tanımlanmamış bir ortam fikri tamamen ortadan kalkmış değildir. Kuantum akışkanı, kuantum köpüğü, kuantum vakumu, sıfır noktası enerjisi, sanal parçacıklar ve kuantum alan teorisi gibi terimler bu yeni markanın parçalarıdır. Yani aslında burada dikkat çeken şey şudur yani kuram temeldeki boşlukları tek tek doldurmak yerine çoğu zaman bir boşlukları yeni adlarla yeniden paketler. Bu yüzden eter doğrudan kabul edilmese bile farklı kavramlar altında dolaylı olarak yaşamaya devam eder. Dolayısıyla yani soru sadece eter var mı sorusu değildir. Yani daha önemli soru bu kavramların gerçekten neyi anlattığıdır. Adı geçen bir arka plan mı konuşuyoruz yoksa aynı fikri farklı bir terminolojide mi kuruyoruz? Yani bu noktada iki yorumlama çerçevesi arasındaki temel mesele aslında birkaç basit ama çok derin soruda toplanıyor. Elektromanyetik olaylar gerçekten bir ortam içinde mi varlığını sürdürür yoksa hiçbir ortam olmadan da açıklanabilir mi? Maddi dünyanın dışında ne vardır? Gerçekten bir şey var mı yoksa mutlak bir hiçlik mi var? Yani eğer sözünü ettiğimiz şeyler sanal parçacıklarsa ya bunlar nedir? Gerçekten var mıdır yoksa yalnızca bir teorinin ürettiği kavramsal araçlar mıdır? Yani daha da önemlisi bir şey e, parçacık olarak maddi olarak tezahür etmiyorsa bu onun hiç var olmadığı anlamına mı gelir? Yani manyetizma nedir? Elektrostatik nedir? Işık nedir? Alan nedir? Enerji nedir? Eğer bir ışık fotonsa anlık olabilir mi? Eğer bir şey, her şey
ayrık parçalardan oluşuyorsa anlık etki nasıl açıklanabilir? Yani fiziksel bir parçacık aynı anda birden fazla yerde bulunabilir mi? Foton nereden geliyor, nasıl yok oluyor? Ve enerji ne yaratılabiliyor ne de yok edilebiliyorsa o halde sadece dönüşüyor ve aktarılıyor demektir. Peki o zaman bu enerjinin kaynağı nerede? Yani nereden geldi? Ya bu sorular yani bu sunumda yani bizi e, atomik atomculuk ya da materyalizmin birçok şeyi açıklayamadığı ama eter ortamının bize açıklayabildiği bir durumu ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Yani bunları düşündüğünüz zaman aslında eterin olmadığını söyleyenlerin onun yerine geçirmeye çalıştıkları farklı bir hayal dünyası, bir ortam, bir kuram uydurduklarını görmüş oluyoruz. Yani son olarak şunu söylememiz gerekiyor. Geleneksel bilimsel eğitim, yani modern bilimin eğitimi bir doktrindir. Yani doktrinasyon biçimi olarak kullanılmaktadır. Bilim adı altında yalanların öğretildiği bir eğitimdir. Tabii ki bizi bu karmaşaya sokan şey, yani nerede yaşadığımız konusunda ve e, gözlemlediğimiz doğal olayların nasıl olduğu konusunda, gerçekte olan şeyin ne olması gerektiği konusunda işte genç yaştan itibaren bize doktrine ettikleri yanlış bilgilerdir. Yani bizi bu karmaşaya sokan. Normalde bu şekilde bir yanlış eğitime maruz kalmasa insanlar zaten mantıklarını kullanarak doğru yolu bulma imkanları vardır. Bu nedenle e, anlatılan hikayeler bilim adı altında bilim kelimesi kullanılarak anlatılır ve bu insanların düşünüp sorgulama yeteneklerini ortadan kaldırır. Bunlar akademilerde de e, bilimsel adı altında akademilerde de anlatılır. Bu da sorgulanamaz duruma gelir. Halbuki her şey sorgulanabilir, sorgulanmalıdır zaten. Ve insanların durup düşünüp bunun söylenen şeylerin doğru olup olmadığını kendi akıllarıyla, yani sebep sonuç ilişkisi kurarak tartması gerekir. Hiçbir zaman körü körüne bir şeyleri kabul etmemek gerekir. Yani körü körüne inanç insanları yanlışa götürür. Gerçeğin bulunabilmesi için sebep sonuç ilişkisi aranması gerekir. Tabii ki bu aldatmacaların çoğu, yani fiziksel alanda, işte vakumda dönen, işte boşlukta bir küre dünya olduğu varsayımı ve bunun insanlara sanki bir gerçek gibi sunulması, işte gökyüzündeki e, görülen şeylerin bunları bir hikayeler uydurup bunların işte milyarlarca uzaktaki, ışık yılı uzaklıktaki bir takım gezegenler, yıldızlar olduğu. Yani bütün bu uydurulan hikayeler insanların kafasında yanlış bir gerçeklik oluşmasına sebep oluyor. Ve bunların savunucuları da tabii ki savundukları şeyleri bizzat gözlemlerle ve ispatlarla edemedikleri için sadece bir matematiksel yapı olarak ortaya koyarlar. Ama matematiksel yapı hiçbir zaman gerçek demek değildir. Yani matematik tabii ki bir araçtır, önemli bir araçtır bilim için. Yani bir dildir ama gerçek bilim gözlemlenebilen, tekrarlanabilen ve test edilebilen, yani belirli fenomenlere dayanan bir şey olmak zorundadır. Ve e, gerçek bilim adı altında olmayan
bilimsel olarak ispat edilemeyen bir şey varsa ortada, burada da mantık kullanılması gerekir. Mantıksal çıkarımlar, yani sebep-sonuç ilişkisi. Eğer bir ortada dalga varsa orada bir ortam olması lazım. Bir ortamın olmadığı yerde dalga olmaz. Yani bu tür sebep-sonuç ilişkileri de düşünüldüğünde eterin var olduğu da kolaylıkla anlaşılabilir. Umarım bu sunum birçoğunuzun e, yaşadığımız ortam hakkındaki ve doğa kanunları açısından nasıl bir ortamda olduğumuzu anlamamız açısından faydalı olmuştur. Bir başka sunumda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.